Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu duvar süslerini yapıyoruz. Daha önce supla ve yastıklarını paylaşmıştım. Şimdi de duvar süsünü paylaşıyorum. Yapılışı neredeyse aynı, sadece arka tarafı farklı. Bu duvar süslerini istediğiniz zaman çıkarıp yıkayıp tekrar yerine takabilirsiniz. O şekilde hazırladım. Duvarda çok güzel duruyor. Bunu farklı renklerde de yapabilirsiniz. Bu ölçülerdeki bir duvar süsüne yaklaşık 400 metre kadar ip gidiyor. Bunu büyük yaptığım için bu şekilde, daha küçük yaparsanız daha az ip gidecektir. Büyükleri bu videoda gösterdim. Küçükleri daha önce göstermiştim. Onlara da bakabilirsiniz. Bu şekilde daha önce yuvarlak yastığını da göstermiştim. Yastıkla çok güzel takım oldu. Kanalıma hala abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilir. Zili açarak sıradaki videolardan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Gergin taktığım için başta bu yapraklar bu şekilde duruyordu. Bunu böyle ütüledim, ondan sonra düzeldi. Sizinki de öyle oluyorsa düzeltebilirsiniz. Sizlerden ricam videoyu atlamadan izleyelim. Bütün aşamaları sırasıyla tek tek gösterdim. Atlamadan izlersek bütün detayları görmüş olursunuz. Bu modeli yaparken isterseniz bu şekilde ahşap halka, isterseniz bu şekilde metal halka da kullanabilirsiniz. Hangisini bulabiliyorsanız onu kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Sadece biraz sert olması gerekiyor. Çünkü sıktığımızda yamulmasın. Bu demir halkayı bulabilmek için makrome işlerinde kullanılan demir halkayı kullanabilirsiniz. Bu ahşap halkada her yerde rahatlıkla bulunabilen bir aparat. Bunu da rahatlıkla bulabilirsiniz. Çerçevemin çapı 35 santim. Şu anda da video içerisinde kullandığım modele 35 santim demir halka kullandım. Siz de istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Modeli ona göre küçültüp büyütebilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına başlayabiliriz. Bunu yaparken, yeşili yaparken ve şu anda videoyu çekerken yapacağım ekru renkte bu ipi kullandım. Yarn Bee 2 mm. Koton ve polyester karışımı makrome ip. Bunu ben Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. İpin özelliği %50 koton, %50 polyester. Bu her aldığım ipte değişiyor. Yüzdelikler değişiyor. O yüzdelik kafanızı karıştırmasın. Ama %100 koton makrome ip değil. Karışık. Onu söylemek istiyorum. Tığ ile örerken 2 ile 4 mm arasında tığ öneriyor. Ben bunu 4 mm ile yapacağım. Benim elime daha yatkın ve modele daha iyi uydu. İpimde 250 gramda 250 metre ip varmış. Bu şekilde göstereyim. Yani böyle sıkı örgülü bir makrome ip değil. Gevşek örgülü bir makrome ip. Bu şekilde karışık makrome ip bulamıyorsanız 1 mm koton makrome kullanabilirsiniz. Ya da bu şekilde %100 koton ip de kullanabilirsiniz. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. İpi tanıtırken bahsettiğim gibi 4 mm tığ kullandım bu şekilde. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka yaparak ipimi orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından sıkıca tutuyorum. İpin altından tığımı geçirip ipimi alıyorum. Bakın böyle bir hamle şekilde döndürdükten sonra bir zincir atıyorum. Ve halkamı bu şekilde oluşturuyorum. Tabi farklı şekilde sihirli halka yapanlar var. Benim bu şekilde kolayıma geldiği için bu şekilde yapıyorum. Sihirli halkanın içine trabzanlarla dolduracağız. Toplamda 16 tane ikili trabzan yapacağım. İlk trabzan yerine zincir çekiyoruz. Benim ilk trabzanım sayılıyor. Sihirli halkayı yaparken bir tane yapmıştım. 2 tane daha zincir çekerek toplamda 3 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım. Toplamda 16 tane ikili trabzan yapıyorum. Şu ana kadar 6 tane yaptım. Bunu halka içinde toplam 16 tane ikili trabzan yapalım. Halkamın içine toplamda 16 adet ikili trabzan yaptım. Şimdi halkamı iyice sıkıyorum. Bu ilk yaptığım trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi ikinci sıraya başlayabiliriz. Tekrar ilk trabzan yerine 3 zincir. Bu yapacağımız sırada trabzanlar arasında bir zincir çekiyoruz. Yani toplamda 4 zincir çekiyoruz. Tığımı bir sefer doluyorum. Sıradaki trabzan tepesine giderek bir trabzan yapıyorum. Arada bir zincir,
sıradaki trabzan tepesinde bir trabzan yapıyorum. Bu sırada bütün trabzanların üzerine bir trabzan yapıyoruz. Çoğaltmak için de arada bir zincir çekiyoruz. Bir zincir, sıradaki trabzanın üzerinde bir trabzan. Bir zincir, sıradaki trabzan tepesinde bir trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda 16 trabzan olacak ve aralarda bir zincir. Sıra sonuna kadar geldim. Bu son trabzanın üzerine de trabzan yaptım. Bir zincir de buradaki ara zincir için çekiyorum. Bu ilk yaptığım zincirin 3. zincirine batarak sıramı bu şekilde burada birleştiriyorum. Dediğim gibi burada toplam 16 tane trabzan olacak. Bir de aralarda bir zincir. Sayalım, eğer bir yanlışlık varsa ilerlemeden, yeni sıraya başlamadan onu düzeltelim. Toplamda 16 trabzan olacak. Yeni sıraya trabzan yerine 3 zincir çekerek başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Bu sırada trabzanların üzerine birer trabzan ve arada 2 trabzan yapacağız. İlk trabzanımı bu ilk başlangıçtaki trabzan yerine saydığım zincirin üzerine yaptım. Toplamda 3 zincir. Şimdi boşluğa geliyorum. 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi trabzan tepesine bir trabzan. Çoğaltma işlemini bu aradaki boşluklarda yapıyoruz. Bunun tepesinde yapmıyoruz. Boşlukta 2 trabzan. 1 2. Trabzan tepesinde bir trabzan. Boşlukta 2 trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. İlk sıralarda bu şekilde az az göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla detay gösterilecek yerler var. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son boşlukta da 2 tane yaptım. Bu ilk trabzanın tepesine batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. Bu sırada da toplam 48 trabzan olması gerekiyor. Yeni sıraya başlamadan kontrol edelim. Bir hata varsa düzeltelim. İlerleyen sıralarda sıkıntı olmasın. 3 zincir yapıyorum. Bakın ben bu şu anda zincirin tepesindeyim. Arada 1 2 3. trabzan tepesine, yani bu trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, 1 2 3. trabzan tepesine, yani bu trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir, 1 2 3, yani bu trabzan tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Bu şekilde toplamda 16 boşluk olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şu ana kadar 15 tane boşluk yaptım. 16. boşluğu birlikte yapmak istedim. Hem bu sırayı birleştirmem gerekiyor hem de ortadan başlamam gerekiyor. O yüzden bir zincir çektim. Tığımı doluyorum. Bakın bu ilk başladığım yere batarak bir çakma trabzan yapıyorum. Hem bu şekilde sıramı birleştirmiş oluyorum hem de yeni sıraya başlamış oluyorum. Şimdi burada yaprak yapmaya başlayacağız. Tığımı doluyorum. Bu ilk trabzan bu yaprağın trabzanı değil, onu karıştırmayalım. Bu burada zincir yerine yaptığımız trabzan. Şu anda yaprak için ilk trabzanı yapıyorum. 1 2 3 tane normal trabzan, dördüncüyü de üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta tekrar üçlü trabzanımı yapıyorum. Şu anda yaprağın yarısını yaptım. Şimdi diğer yarısına başlayacağım. Bir zincir, aynı burası üçlü trabzanı yaptık bu şekilde daha sivri durması için. Eğer bunu normal trabzanı yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi ilk başlangıç trabzana bu tarafta üçlü trabzan yapıyoruz. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte. Şu anda da normal trabzanı yapmaya başlıyorum. Tığımı bir sefer doluyorum. 1 2 ve 3. Başlangıçta 3 ikili trabzan yapmıştık. Biterken de 3 ikili trabzan yapıyoruz.
hiç zincir çekmeden bu sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Şu anda benim bittiğim yer şurada başladığımız yer. Bu yaprağın başlangıcı olacak. Buranın bitimi bu sıradaki yaprağın da başlangıcı oluyor. Aynı burada yaptığımız gibi normal 3 tane ikili trabzan, 1 2 ve 3. Dördüncü trabzanda üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta üçlü trabzanla başlıyorum. Sıradaki trabzanlarda normal ikili trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. 1, toplamda 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Bu şekilde yaprağımızı bitiriyoruz. Toplamda 4 trabzan yapıyoruz. Bu tarafta sonuncu, diğer tarafta başlangıcı üçlü trabzan yapıyoruz. Diğerleri normal ikili trabzan. Hiç zincir çekmeden boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Şimdi son bir yaprak daha göstereceğim. Ondan sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıyoruz. Normal sıradaki boşluğa gelerek normal ikili trabzanlardan 3 tane yapıyorum. Sıradaki trabzanı üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. En son ikisini birlikte bu şekilde toplam 4 tane. Arada bir zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Şimdi yaprağın diğer tarafını yapıyoruz. İlk önce üçlü trabzanımızı sırasıyla ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 3 adet, 1 2 ve 3. Hiç zincir çekmeden sıradaki boşluğa batarak yaprağımızı orada bitiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bu şekilde toplam 8 adet yaprak oldu. Bu ilk başladığım yere batarak ipimi oradan alıyorum. Sıramı burada birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Buralarda yaptığımız gibi ilk trabzan için 3 adet zincir çekiyorum. Bu aradaki boşluk içinde 4 zincir çekeceğim. Yani toplamda 7 zincir olacak. Toplamda 7 zincir oldu. Bu yaprak arasında yaptığımız boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Tığımı bir sefer doluyorum. Bu arada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. 4 zincir. Bu yaprağın ortasında boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir. Bu sık iğnenin tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. 4 zincir. Boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde toplam 16 adet boşluk olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada başlamıştım. Aradaki 4 zinciri çektim. Şu anda sıramı birleştireceğim. 1 2 3. 3. zincirden ipimi alıyorum. İlmeğimi oradan geçirerek sıramı birleştiriyorum. Yeni sıraya trabzan yaparak başlıyoruz. Aynı bu sıra başlarında yaptığımız gibi 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu benim ilk trabzanım sayılıyor. Sadece çoğaltmaları bu trabzanların tepesine ve sık iğnelerin tepesinde çoğaltma yapacağız. Diğer zincirlerin içinde bir trabzan yapacağız. Şimdi ilk çoğaltmamı burada yapıyorum. Tepesine bir trabzan yapmış oldum. Aynı boşlukta tekrar bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde ilk çoğaltmamı yapmış oluyorum. Şimdi sıradaki zincirin içinde bir trabzan. Ben zincir içine yapmayı tercih ettim. Bu şekilde direkt zincirin üzerine de bu şekilde yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. İkinci zincirde bir trabzan. Üçüncü zincirin içinde bir trabzan. Dördüncü zincirin içinde bir trabzan. Bu aralarda 4 zincir vardı. 4 trabzan yaptım. Şimdi bu sık iğnenin tepesinde isterseniz tek teline buradaki gibi, isterseniz bu şekilde ikisini birlikte de yapabilirsiniz. Şimdi sık iğnenin üzerinde 2 trabzan yapıyorum. 1
2 çoğaltmamızı burada yaptık. Sıradaki çoğaltma burada olacak. Arada 4 zincir vardı. Her zincirin içinde birer tane trabzan yapıyoruz. 1 sıradaki trabzana geçiyorum. 2 sıradaki trabzana geçiyorum. 3 sıradaki trabzana geçiyorum. Ve 4. Şimdi trabzanın tepesinde 2 adet trabzan yaparak çoğaltma işlemini yapıyorum. Bir trabzan yaptım. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Dediğim gibi sadece bu trabzan ve sık iğnelerin üzerinde 2 tane yapıyoruz. Diğer zincirlerin içinde birer tane yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Son zincirin içine de trabzan yaptım. Toplamda 96 trabzan olması gerekiyor. Sıramızı kontrol edelim. Eğer bir hata varsa değiştirelim. Toplamda 96 olması gerekiyor. İleride bir sıkıntı yaşamamak için kontrol edelim. Şimdi sıramızı birleştirirken bu son trabzanın arkasından beri tığımı geçiriyorum. Bu ilmeğimi arkaya doğru çektiriyorum. Burada 2 tel var gördüğünüz gibi. Bu telin arasından bir tığımı geçiriyorum. İlmeğin içinden de geçiriyorum. Bu ipimi buradan alıyorum. Bu şekilde yapıyoruz ki diğer sırada buraya rahatlıkla yaprağımızı yapalım. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Yani bu benim ilk trabzanım oluyor. Her telin arka teline batarak bu şekilde trabzan yapacağız. Bakın sıradaki trabzanın arka telinden beri bir trabzan yapıyorum. Bu alt sırada 4 tek bir çift yaptık. Yani 5.'de 2 tane trabzan yaptık. Bu sırada da 5 tek bir çift olacak. Yani 5 tane tekli trabzan yaptıktan sonra 6. trabzan çift olacak. Şu anda 3 tek yaptım. 4. tek yaptım. Toplamda 5 yapmam gerekiyor. Ama ben çoğaltma yerlerini aynı yere getirmek istemiyorum. Aynı yere getirince oralarda köşe oluşuyor. Bu köşe oluşumunu engellemek için çoğaltma yerlerini her sırada farklı sırada yapmak gerekiyor. Diğer sırada burada yapmışım. Şu anda burada çoğaltma yapabilirim. 4 tek yaptıktan sonra 5. trabzan tepesinde çift yapıyorum. Yani 2 adet trabzan yapıyorum. Burada sıra başlangıcında toplam 4 tek yaptım. Sıra biterken de bir tane daha tek yapacağım ve toplamda 5 olmuş olacak. Şimdi 5 tek trabzan yapıyorum. Yani 5 tek trabzan derken her trabzanın üzerine bir tane trabzan yapacağım anlamında. Sıradaki trabzanın üzerinde bir trabzan, sıradaki trabzanın arka telinde 2 trabzan, sıradaki trabzanın arka telinde bir trabzan, sıradaki trabzanın arka telinde bir trabzan. Bu şekilde toplamda 5 adet trabzan yapıyorum. Bakın burada çoğaltma yapmıştım. 1, 2, 3, 4, 5. 6.'nın üzerinde arka telinde bir çift yapıyorum. Şimdi tekrar 5 tek yapıyorum. Trabzanın arka telinde bir trabzan, trabzanın arka telinde bir trabzan, 2, 3, 4, 5, 6. trabzanın tepesinde de 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bundan sonra yapacağımız trabzan işlemlerinde hep arka tellerine batacağız. Çünkü ön tellerine yaprak uygulayacağız. Diğer sıralarda söylemeyi unutursam aklınızda bulunsun. Hep arka tellerine trabzan yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. 5 tek bir çift. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın burada çift yaptım. Başlarken burada 4 tane tek yapmıştım. Aralarda 5 olması gerekiyor. Bu çifti yaptıktan sonra bir tane batma yeri kaldı. Burada da tek yaparak sıramı bitiriyorum. Bu tekle birlikte toplam 5 tane tek olmuş oluyor.
Aynı burada birleştirme işlemini yaptığım gibi burada trabzanın tepesinden arkadan beri batıyorum. Bunu arkaya doğru çekiyorum. Bu telin içinden beri bu şekilde ikisinin arasından geçirerek yeni sıraya başlıyorum. İlk trabzan için 3 zincir çekiyorum. Bu sırada toplam 112 trabzan olması gerekiyor. Sıramızı tekrar kontrol edelim, sayalım. Bu trabzanları yaparken sayıları size tek tek söylüyorum. Bu sayıların aynı olması gerekiyor. Ne fazla ne eksik. Eğer o şekilde olursa ileride yaprakları yaparken sıkıntı yaşanıyor. Her sırada bunu kontrol edelim. Toplamda 112 trabzan olması gerekiyor. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. İlk trabzanın üzerine trabzan yapmış sayılıyorum. Sıradaki trabzanın arka teline batarak trabzan yapıyorum. Bu sırada da 6 tek bir çift yapacağız. Bunda da çoğaltma yerleri aynı yere denk getirmemeye çalışacağım. 2 3 4 5. Bu sırasıyla saydıklarım hep birer tane tek yapıyoruz arka trabzanlara. 6. Bakın burada çift yapmışım. Şimdi bu 7.'nin üzerine 2 çift yapacağım. 2 4 6 tane tek yaptım. Sıradaki trabzanın üzerinde çift yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi tekrar 6 tane tek yapıyorum. Ondan sonra bir çift. Sırasıyla trabzanların tepesinde 1 2 3 4 5 ve 6 tek yapıyorum. 7.'nin üzerine bir çift yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Başlangıçta 6 tek yaptığımız için bu sonuncusuna çift denk gelmesi gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Burada 6 tek olarak başlamıştım. Sonuncu çift olarak bitiriyorum. Sonuncu trabzanın üzerinde de çift yaptım. Bu sırada da toplam 128 adet trabzan olacak. Kontrol edelim. Eğer 128 tane ise normal, ne eksik ne fazla olacak. Bu sayılara dikkat edelim. Şimdi yeni sıraya başlayalım. İlk trabzanın tepesinden arkadan beri tığımı geçiriyorum. Bu ilmeğimi arkaya doğru çekiyorum. Bakın burada tek telinden ve bu ilmeğin içinden geçerek bu ipimi böyle çekiyorum. Sıramı birleştiriyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu sırada da 7 tek bir çift oluyor. Sırasıyla 7 tek yapıyoruz. Bu sırada da çoğaltma yerleri aynı yere denk gelmesin diye. Şimdi üçüncüde çift yapacağım. 2 tek. Üçüncünün içinde 2 trabzan yani çift yapıyorum. Şimdi tek tek toplamda 7 trabzan yapacağım. 1 2 3 hep arka tellerine batıyoruz. 4 5 6 ve 7. Tekrar kontrol ediyorum. 2 4 6 7. 8. trabzanın tepesinde çift yani aynı boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde çoğaltıyoruz. 7 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 8. boşluğun içinde de 2 trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar 7 tek bir çift yapıyoruz. Burada 2 tekle başlamıştık. Biterken de 5 tekle bitiyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bu sırada da toplamda 144 trabzan oldu. Başlarken 2 tek olarak başlamıştım. 5 tek olarak da bitti.
Bu sayının 144 olması gerekiyor. Sayıya dikkat edelim. Eğer yanlışlık varsa tekrar kontrol edelim, düzeltelim. İpimi arkaya doğru çekiyorum. Bu ilmeğin içinden ve bu ilmeğin içinden ipimi alıyorum. Burada sıramı birleştiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu sırada da 8 tek bir çift yapıyoruz. Çoğaltma işleminin aynı yere denk gelmemesi için 2, 4, 5, 6. trabzanın tepesinde çift yapıyorum. Yani 5 tek bir çift oluşanda. Şimdi 8 tek bir çift yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. trabzanın tepesinde de çift yapıyoruz. Bu sırada da sıra sonuna kadar 8 tek bir çift yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna doğru geldim. Başlangıçta 5 tek yapmıştım. Biterken de 3 tek yapıyorum. Toplamda 8 trabzan olmuş oluyor. 1, 2 ve 3. Bu sırada da toplam 160 tane trabzan olması gerekiyor. Sıramızı kontrol edelim. Sıramı birleştiriyorum. Buradan bir ilmek, diğer ilmeğin içinden de ipimi alıyorum. Yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir ilk trabzan için. Bu sırada da 9 tek bir çift yapıyoruz. Çoğaltma yerinin tekrar aynı yere denk gelmemesi için bu sefer 4. trabzanın orada çift yapıyorum. Bakın 3 tek bir çift oldu. Şimdi 9 tek bir çift yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane tek oldu. 10. trabzanın üzerine de çift yapıyoruz. 1 ve 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar 9 tek bir çift yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu sırada da toplam 176 tane trabzan oldu. Başlarken 3 tekle başlamıştık. Biterken de 6 tekle bitirip sıramızı birleştiriyoruz. Aynı diğer sıralarda yaptığım gibi sıramı birleştiriyorum. Üç zincir çekerek yeni sıraya başlıyorum. Bu trabzanın tepesindeki, şimdi sıradaki trabzanın tepesine batarak sırasıyla trabzan yapmaya başlıyorum. Bu sefer 3. trabzanın üzerinde çift yapıyorum. 10 tek bir çift yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şu anda 10 tek yaptım. 10 tek yaptım. Bir çift yapıyorum. 11.'nin üzerinde 2 trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 10 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Burada 2 tekle başlamıştım. 8 tekle bitmesi gerekiyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Başlarken 2 tekle başlamıştım. 8 tekle bitirdim. Bu sırada da toplam 192 trabzan yaptım. Bu ilk yaptığım tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. Sıramı birleştiriyorum. Şimdi en büyük olan çemberimi alıyorum. Dantelimi ölçüyorum. İdeal ölçüye gelmiş mi? Dantelimi çemberin üzerine yerleştirdiğimde bakın
bu trabzanın tepesi geride kalıyor. Bu biraz dışarıda kalıyor. Benim tam bitiş noktam burası. Yaprak, en son yaprağı yapacağım yer burası. Oraya bakıyorum. Çemberden hafif küçük olması gerekiyor. Bakın çemberden biraz küçük. Bunu gerdirerek takınca yaprak tam tepede duracak. Böyle gerdirerek buna takınca bakın yaprak tam tepede duracak. Çemberin bitiş noktasında duracak. Eğer bunu daha kısa yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz de şuralarda şu şekilde bitirip yaprağı burada yaparsanız gerdirerek takınca yaprak da şuralarda duracaktır. Hiç fark etmeyecek. Son kısmını şu anda yapmayacağım. Yaprakları yaptıktan sonra eğer bu fazla geliyorsa bu kısmı sökebilir ya da eksik geliyorsa ekleyebiliriz. O yüzden şu anda dönüş kısmını şu anda yapmıyorum. Onu en son yapacağım, yaprakları yaptıktan sonra. Daha küçük çemberler kullanmak istiyorsanız daha az sıralar yapabilirsiniz. Mesela bu bir küçük çember. Bakın bu 4. sıraya kadar yapıp burada bitirebiliriz. Bu da ondan daha küçük bir çember. Buna da anca böyle bu şekilde 2 sıra denk geliyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Çemberimizi ölçelim. Hangi ölçü ona denk geliyorsa ona uygun ölçüleri yaparak arka tabanımızı hazırlayalım. Ondan sonra yaprak yapımına başlayalım. Şimdi yaprak yapımına başlayabiliriz. Buraya kadar toplamda 120 metre ip gitti. Onu da sizinle paylaşmak istedim. İstediğiniz herhangi bir yerden başlayabilirsiniz ama ben bu ek yerinden başlamak istiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu trabzanları yaparken hep arka tellerine batmıştık. Şimdi ön tellerine batarak yaprak yapmaya başlayacağız. İpimi oradan alıyorum. İlmeğimin içinden geçirerek ipimi burada sabitliyorum. Şimdi zincir çekmeye başlıyorum. 4 zincir çekiyorum. Bakın arada 3 trabzan atlıyorum. Bakın burası 1, 2 ve 3. 3. trabzanı da atlıyorum. 4. trabzanın üzerinde bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3. 4. trabzanın üzerinde bir sık iğne yapıyorum. 4 zincir. 1, 2, 3. 4. trabzanın üzerinde bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Bu halkalardan toplamda 24 tane olması gerekiyor. Bu sırada ben şu anda 23 tane yaptım. 24.'yü sizinle birlikte yapacağım ve toplamda 24 tane olacağım. Trabzanları yaparken her sırada dediğim sayıda olması gerekiyor. Çünkü bu şekilde tam denk geliyor. Eğer bir eksik bir fazla geldiği zaman bu denk gelmiyor. Ona dikkat edelim. Şimdi birleştirirken de 2 zincir tığıma bir sefer doluyorum. Bu battığım aynı boşluğa batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde hem sıramı birleştiriyorum hem de yeni sıraya ortadan başlamış oluyorum. Şimdi yaprak yapmaya başlayabiliriz. Bu trabzan yapraktaki trabzan olarak saymıyoruz. Bu halkanın zinciri olarak düşünelim ama ortadan başlamak için yaptık. Şimdi 3 ikili trabzan yapıyorum. Bu sıradaki boşlukta 1, 2 ve 3. Artık burada yaptığımız yapraklar bundan birer trabzan fazla yapacağız. Bu ortada bir üçlü trabzan yapmıştık. Buradaki yaprakları yaparken 2 tane üçlü trabzan yapacağız. İsteğe bağlı. İsterseniz buradaki gibi de yapabilirsiniz. Ama buradaki zincir sayısı farklı olduğu için yapraklar daha iyi görünmesi için ben bir fazla yaptım. Dediğim gibi eğer bir tane eksik yaparsanız aynı buradaki gibi yaparsanız daha az ip gidecektir. Şimdi ortada 2 tane üçlü trabzan yapıyorum. İki, toplamda 5. 3 tane ikili trabzan, 2 tane üçlü trabzan, arada bir zincir. Bu sağ tarafta yaptığımızı aynı diğer tarafta da yapıyoruz. Tığımı 2 sefer doluyorum. Boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. Tekrar 2 sefer doluyorum. Tekrar bir üçlü trabzan daha yapıyorum.
Şimdi burada yaptığımız normal ikili trabzanları yapıyoruz. 3 adet. 1 2 ve 3. Sıradaki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Tığımı bir sefer doluyorum. Şimdi aynı bu yaprak işlemi sıradaki boşlukta yapıyoruz. Bir boşlukta yaprak yapıyoruz. Bir boşlukta sadece sık iğne yapıyoruz. Şimdi tığımı bir sefer doluyorum. Sıradaki boşluğa gelerek 3 adet ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Şimdi ortada 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Arada bir zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Boşlukta tekrar 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi aynı boşluk içerisinde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Toplamda 5 trabzan yapıyorum. 5 bir tarafta, 5 diğer tarafta. 3 ikili trabzan, 2 üçlü trabzan yapıyoruz ve sıradaki boşlukta bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar, buraya kadar yapalım. En son burada birleştirme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu yaprağı da yaptım. Zinciri yaparken yaptığım trabzanın tepesine batarak ipimi oradan alıyorum. İlmeğin içinden geçirerek sıramı birleştiriyorum. Bu şekilde bu sırada toplamda 12 adet yaprak oluyor. Şu anki yapacağım işlem isteğe bağlı. Bu yeşilde yaptım. Gördüğünüz gibi kenarda iz sürümü var. Yaprakların böyle daha dolgun durmasını ve daha düzgün durmasını sağlıyor. İsteğe bağlı olarak yapabilirsiniz. İsterseniz de yapmayabilirsiniz. Bunda iz sürümü yok. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi diğeri daha dolgulu duruyor. Bu beyazlı da iz sürümü yaptım. Bunu da yapmadım. Dediğim gibi bu isteğe bağlı. Yaprağın sırasıyla bütün trabzanların tepesinde, arka tellerinde bu şekilde iz sürümü yapıyorum. Yapmak zorunda değilsiniz. Daha çabuk bitmesini istiyorsanız bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Sıradaki sıraya geçebilirsiniz. Bu şekilde sırasıyla bütün trabzanların, sık iğnenin, bu arada bir zincir çekmiştik, bir zincirin hepsinin arka tellerinden bu şekilde iz sürme yaparak sıra sonuna kadar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığımın üzerinde de bir iz sürme yaparak sıramı birleştiriyorum. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Daha az ip gitmesini isterseniz bu şekilde bir sırada yaprak yapıp bir sırada yapmayıp bir sırada yapıp bir sırada yapmayıp bu şekilde 2 sırada bir yapabilirsiniz. Görüntüsü de bu şekilde oluyor. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Ben yapraklar tam aynı yere denk gelmesin diye diğer sırada yaprağın duruşunu etkilemeyecek şekilde şu anda şuralara denk geliyor. Oradan başlarsam tam yaprağın aynı yerine denk gelecek. Hem burayı yamultmadan bu şekilde düz tuttuğumda şu trabzanın oradan sıramı sabitliyorum. Kontrol ediyorum herhangi bir yamukluk var mı? Yok. Oradan yaprak yapımına başlıyorum. Aynı buradaki gibi 4 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4. Arada atlama sayısı tekrar aynı. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın üzerinde bir sık iğne. Arada 4 zincir. 1, 2, 3, 4. trabzanın üzerinde bir sık iğne. 1, 2, 3, 4. 4. trabzanın üzerinde bir sık iğne. Aynı diğer sıradakinin tekrarını yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda 28 adet boşluk olması gerekiyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 28 zincirli boşluk oldu. Bitiş kısmını
Eğer direkt ortadan başlamak istiyorsak aynı diğer sırada yaptığımız gibi yapıyoruz. Ama ben şimdi ortadan başlarsam aynı yaprağa denk gelecek. Ben bu yaprakların boşluğa denk gelmesini istiyorum. O yüzden son yapacağım boşluğu bakın 4 zincir, 3 boşluk var. Bu ilk battığım yere batarak ilmeğimi orada birleştiriyorum. İz sürme yaparak bu boşluğun ortasına kadar geliyorum. Sırasıyla 2 zincirin içinden bir iz sürme yaptım. Ortada bir sık iğne yapıyorum. Şimdi burada yaprak yapmaya başlarsam bunun ortasına denk gelebilir. Aynı diğer yaprakları yaptığım gibi 2 3 ikili trabzan, 2 adet de üçlü trabzan yapıyorum. 1 tığıma 2 sefer doluyorum. 3 seferde çekiyorum ve toplamda 5 trabzan oluyor. 1 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı bunu diğer tarafa yapıyoruz. 1 tığıma 2 sefer doluyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Şimdi 3 tane ikili trabzanı yapıyorum. 1 sefer doluyorum. 1 2 ve 3 sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Bir yaprak daha göstereyim. Ondan sonra sıra sonuna kadar aynı şekilde yapalım. 1 2 bir sefer doluyoruz. 3. trabzanı yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. 1 ve 2 arada bir zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşluk içerisinde trabzan yapıyorum. 1 2 şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3 sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi bu şekilde sıra sonuna kadar yapraklarımızı yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Toplamda 14 yaprak yaptım. Bu ilk yaptığım yere batarak sıramı birleştiriyorum. Şimdi ben bu yaprakların üzerine iz sürme yapacağım. Yapmak isteyenler varsa benim gibi iz sürme yapabilir. Yapmak istemeyenler varsa sıradaki sıraya başlayabilir. Şimdi ben bunu sıra sonuna kadar iz sürme yapacağım. Sıra sonuna kadar iz sürme yaptım. Yeni sırada yaprak yapmaya başlıyorum. Aynı diğer sırada yaptığımız gibi 1-2 trabzan ileride başlayarak ipimi orada sabitliyorum. Burada da yaprağımı kontrol ediyorum. Bir gerginlik, bir bozukluk var mı diye. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Tutturduğum trabzandan yaprak yapımına başlıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi 4 zincir, 1 2 3, 4. trabzan tepesinde bir sık iğne, 4 zincir, 1 2 3, 4. trabzan tepesinde bir sık iğne, 4 zincir, 1 2 3, 4. trabzan tepesinde bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Toplamda 32 boşluk olacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. İsterseniz ortadan başlamak istiyorsanız ilk sıradaki gibi normal benim gibi yapraklar tam arka arkaya denk gelmesin, boşluğa denk gelsin diyorsanız şu anda yapacağım gibi yapabilirsiniz. Bunun ortasından beri başlayacağım. Buraya yaprak yaparsam boşluğa doğru denk geliyor. 4 zincir, bu ilk başladığım yere batarak sıramı orada birleştiriyorum. Şimdi bu boşluğun ortasına kadar gelmem gerekiyor. İz sürme yaparak boşluğa kadar geliyorum. Sonra ortada bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yaprak yapmaya başlıyorum. 1 2 ve 3.
Dördüncü tığımı ilk sefer doluyorum. Beşinciyi yapıyorum. Arada bir zincir. Şimdi diğer tarafı yapıyorum. 2 sefer doluyorum. İlk trabzan, 2 sefer doluyorum. İkinci trabzan, bir sefer doluyorum. Üçüncü trabzan, bir sefer doluyorum. Dördüncü, bir sefer doluyorum. Beşinci trabzanı yapıyorum. Sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi yaprağı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda 16 yaprak olması gerekiyor. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramı birleştiriyorum. İz sürümü yapacaklar. Bu sırada iz sürmeyi yapmaya başlasınlar. Ben de iz sürme yapıyorum. Bunu sıra sonuna kadar iz sürme yapıp geliyorum. Eğer iz sürme yapmak istemiyorsanız sıradaki sıraya başlayabilirsiniz. Şimdi iz sürme yaptım, geldim. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi sıradaki sıranın bir iki trabzan ötesinde sıramı sabitleştiriyorum. Kontrol ediyorum. Herhangi bir yaprakta gerginlik var mı diye. Normal görünüyor. Şimdi burada zincir çekmeye başlıyorum. 4 zincir, 1 2 3, 4. trabzan tepesinde bir sık iğne, 4 zincir, 1 2 3, 4. trabzan tepesinde bir sık iğne, 1 2 3, 4. trabzan tepesinde bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Toplamda 36 boşluk olacak bu şekilde. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu boşluğu da yapıyorum. 1 2 3 4. İlk battığım yere batarak sıramı birleştiriyorum. Toplamda 36 boşluk oldu. Şimdi iz sürme yaparak boşluğun ortasına kadar geliyorum. 2 zincirin üzerinden iz sürme yaptım. Boşlukta tekrar bir sık iğne. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi yaprağa başlıyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan, 2 sefer dolayarak 2 adet de üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 5 trabzan. Arada bir zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. Bu yaprakların yapılış şekli her sırada aynı. Sadece toplamdaki yaprak sayısı farklı. 2 tane üçlü trabzan, 3 tane de ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Yaprak işlemi bitiyor. Sıradaki boşluğa batarak yaprağımı orada sabitliyorum. Yenisi yaprağı sıradaki boşlukta başlıyoruz. Videoyu uzatmamak için tekrar göstermiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar toplamda 18 yaprak olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. Ve burada iz sürmeyi yapmaya başlıyorum. Benim gibi iz sürme yapacaklar. Bütün yaprakların üzerine iz sürme yapsın. Sıra sonuna kadar yapalım. Ondan sonra yeni sıraya başlayabiliriz. Sıra sonuna kadar iz sürme yaptım. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığım gibi hafif çapraz yaparak yaprağı herhangi bir kasılma olmadan hafif 1 ya da 2 trabzan kaydırarak oradan ipimi sabitleştiriyorum. Tekrar zincir çekerek başlıyorum. Bu da aynı olacak. 1 2 3 4. trabzan tepesinde bir sık iğne, 4 zincir, 1 2 3 4. trabzan tepesinde bir sık iğne. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Toplamda 40 boşluk olacak. Sıra sonuna kadar geldim. Toplam 40 tane boşluk yaptım. Sonuncu boşluğu da yaparak birleştiriyorum. Bu zincirin boşluğun ortasında başlayacağım. Oraya doğru iz sürme yapıyorum. Boşlukta bir sık iğne. 2 zincirin içinde iz sürme yaptıktan sonra boşlukta bir sık iğne. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi
3 ikili trabzan, 2 üçlü trabzan. Yani 2 adet üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde 2 sefer dolayarak üçlü trabzan yapıyoruz. Toplamda 5 trabzan oluyor. Arada bir zincir. Şimdi 5 trabzan da diğer tarafa. 2 tanesini bu şekilde 2 sefer dolayarak yapıyorum. 1 2 3 tane de ikili trabzan yapıyorum. Toplamda 5 oluyor. Şu anda 4.'yü yaptım. Şimdi 5.'yi yapıyorum. Sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Tekrar tığıma dolayarak sıradaki boşlukta yaprak yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar toplamda 20 yaprak yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Burada sıramı birleştiriyorum. Trabzanların üzerine iz sürme yapıyorum. Sıra sonuna kadar iz sürmeyi yapıyorum. Sonra yeni yaprak yapımına ve son sıraya başlıyoruz. Sıra sonuna kadar iz sürme yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Son iz sürmemi de yapıyorum. Son sıraya başlıyorum. Bu arkada trabzanın oraya batarak ipimi oraya sabitleştiriyorum. Kontrolümü yapıyorum. Herhangi bir germe var mı diye. Yok. Şimdi yaprak yapımına başlıyorum. 4 zincir, aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi 4. trabzanın üzerinde bir sık iğne, 4 zincir, 1 2 3 4. trabzanın üzerine bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Toplamda 44 boşluk olacak. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sonuncu boşluğumu da birleştiriyorum. Bu boşluğun ortasından beri başlayacağım. Ortaya kadar iz sürme yapıyorum. 2 zincirde, sonra ortada bir sık iğne. Burada yaprak yapmaya başlıyorum. Burası benim sonuncu sıram. 2 ve 3 2 adet üçlü trabzan yapıyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi yaprağı yapıyorum. Arada bir zincir, tekrar 2 tane üçlü trabzan, 1 ve 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Sıradaki boşluğa gelerek bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Bunu ben sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Son iz sürümede yapacağım. Ondan sonra bitiyor. Sıra sonuna kadar geldim. Son trabzanımı da yapıyorum. Burada sıramı birleştiriyorum. İz sürme yapmaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar iz sürme yapıp bitiriyorum. Sıra sonuna kadar geldim. İlk yaptığım oraya da iz sürme yapıyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada kesiyorum. Sıradaki iz sürmenin içinden beri ipimi oraya çekiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar yaptım. Arkada trabzanın tepesinde ipimi oraya sabitliyorum. Şimdi arka kısmını yapmadan önce bir ölçüyorum burayı. Telimi yerleştiriyorum. Üzerine ölçüyorum. Benim için şu anda yeterli. Şimdi arka kısmını yapmaya başlıyoruz. Şu arka kısmı yapacağız şimdi. Şimdi artık bu iki sırada trabzanların üstünde 2 teline birden batacağız. Bir de üçlü trabzan yapıyorum. İlk trabzan yerine normalde 3 zincir çekiyorduk. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bu sırada her trabzanın üzerine bir tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 sefer tığıma doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batarak üçlü trabzan yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sıradaki trabzanın tepesine batarak üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde bütün trabzanların üzerine çoğaltma, eksiltme yapmadan üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum.
Şimdi yeni sırada kesme yapacağız. İlk trabzan için tekrar 4 zincir çekiyorum. Bu sırada da hep üçlü trabzan yapıyorum. Bu sırada her trabzan tepesine değil, bir trabzan atlayıp ikincisine batarak trabzan yapacağız. Bu şekilde kesme yapacağız. Aralarda hiç zincir yok. Bir trabzan atlıyoruz. İkinci trabzan tepesine batıyorum. Bir trabzan yapıyorum. Hiç zincir yok. 2 seferde oluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinciye batıyorum. Hiç zincir yok. Tığıma 2 seferde oluyorum. Bir boşluk atlıyorum. İkinci trabzan tepesinde bu şekilde trabzan yapıyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar bir boşluk atlayıp ikinciye batarak trabzan yapıyoruz. Bu şekilde birer tane aralarda kesmiş oluyoruz. Bu şekilde bu sırayı da sıra sonuna kadar yapalım. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son bir boşluk kaldı. Oraya batmıyorum. Trabzan tepesine batarak sıramı burada ipimi burada kesiyorum. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Şimdi bu kısma isterseniz lastik takabilirsiniz. İsterseniz benim gibi zincir çekerek zincirde takabilirsiniz. Şimdi ben zincir takacağım. Zincirde daha gergin duruyor. O yüzden zincirle yapacağım. Ama dediğim gibi lastik de takabilirsiniz. Dilerseniz bunu tek sıra, dilerseniz daha fazla sırada ekleyebilirsiniz. Bakın buradan sonrası arka oluyor. Şimdi normal zincir çekiyoruz bu arka kısım için. Bu ipi de bu şekilde başlangıçta bir o tarafa sonra bir bu tarafa yaparsanız burada saklama ihtiyacı duymayacaksınız. Bu şekilde başlayarak zincir çekiyorum. Bir zincir sayısı yok. Bu halkanın etrafına yetecek kadar yapıyoruz. Bu şekilde halkanın etrafına yetecek kadar, bir de düğüm atacak kadar zincirimizi çekelim. Zincir başlamıştım. Bakın halkanın boyunca yaptım. Biraz da ekstra yaptım. Bu benim için yeterli. İpimi burada kesiyorum. Sonra ipin diğer ucunu zincirlerin içinde saklayalım. Fazlalık ipi keselim. Şimdi bu zinciri bu yaptığımız trabzanların arasından geçiriyoruz. Bu şekilde bir önden, bir arkaya, bir önden, arkaya bu şekilde sırasıyla geçiriyoruz. Bu şekilde bu başladığımız yere kadar sırasıyla bütün trabzanlara bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi halkamızı içine geçirebiliriz. Bu şekilde halkamı içine geçiriyorum. Sonra bu zincir ipimi iyice sıktırıyorum. Bu şekilde iyice sıktırıyorum. Ön tarafta yaprakların gergin durması için. Sonra düğüm atıyorum. Sıkıcı düğüm attıktan sonra bu zincirleri bu arkaya doğru yerleştiriyorum. Görünmemesi için. Bu şekilde çeviriyorum. Yapraklarımı düzeltiyorum. Bu şekilde duvar süsümüz hazır. Dilediğiniz zaman çıkarıp yıkayıp tekrar yerine takabilirsiniz. Buradan açıp yıkayıp yerine asabilirsiniz. Şimdi duvarda da bitmiş halini gösteriyorum. Ondan sonra bitiyor. Eğer metal halka bulamıyorsanız bu şekilde ahşap halkada kullanabilirsiniz. Her türlü yapabilirsiniz. Modelin bitmiş hali bu şekilde. Duvarda çok güzel durdu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kolay gelsin diliyorum.